Selamlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte StoreKit ile uygulama geliştireceğiz. Peki nedir bu StoreKit diye soracak olursak, StoreKit App Store üzerinden kullanıcıya satın alma işlemlerini yaptırdığımız Apple'ın bize sunmuş olduğu bir framework'tür. Bu framework ile kullanıcıya hem uygulama içi satın alma yaptırabiliyoruz hem de aylık abone şeklinde kullanıcıya satın alma yaptırabiliyoruz. Ekrana gelecek olursak, ekranda gördüğünüz gibi StoreKit hakkında bilgilendirme ve ödeme tarifeleri var. En üstte bir günlük satın alma işlemi yapabiliyoruz. Altta bir haftalık ve aylık olarak 3 farklı şekilde ödeme yöntemi göreceğiz sizinle birlikte. Bu ödeme yöntemleriyle birlikte StoreKit'i tamamlayacağız. Burada her şey hazır. Ben zaten eklemiştim UI'ni, fonksiyonlarını falan. Sadece burada satın alma işlemlerini sizinle birlikte StoreKit ile yapacağız. Bunun için bir tane configuration dosyası ekliyorum. İsmi payment configuration olsun. Configuration modelimiz geldi. Sol altta 4 farklı şekilde ödeme yöntemi ekleyebiliyoruz. In-app purchase ve subscription iki farklı aslında. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. In-app purchase'lar consumable ve non-consumable, yani consumable sürekli tekrarlanabilir, yani almaya ihtiyaç duyduğumuz kısım. Non-consumable ise daha çok premium özelliği diyebiliriz. Tek seferde aldığımızda premium üyelik gibi düşünebilirsiniz. Bizi o süre zarfında, belirlediğimiz süre zarfında götürebiliyor. Altta subscription modelleri var. Subscription'da da kullanıcıya belirli bir süre aralıklarla subscription oluşturup bunu yenilenebilir ve yenilenemeyebilir olarak iki şekilde seçtirebiliyoruz. İlk consumable olarak bir tane ürün ekleyelim. Bu one day olsun. Product ID com.codefabrika.oneday olsun. İlk önce configuration ayarlarına gelelim. Configuration ayarlarında isterseniz para birimini değiştirebiliyorsunuz ülke ayarı ile birlikte. İsterseniz buradan localization'dan dili değiştirebiliyorsunuz. Altta da purchase options'lar var. Bunlarla da istediğiniz option'ları seçip ekleyebiliyorsunuz içerisine. Sol tarafa tekrar geldiğimizde burada yine one day işte Product ID'si var eklediğimiz, bir de price'ı var. Price default olarak 0.99 geliyor. Bunu 0.99 olarak belirlemiştik zaten. En altta da bir tane display name ve description eklememiz gerekiyor. Display name'imiz one day olsun. Description'ımız ise 0.99 dolar for in-app purchase olsun. One day, yani bir günlük satın alma işlemimizi consumable olarak gerçekleştirdik. Şimdi bir tane de non-consumable ekleyelim. Bu da one week olsun. com.codefabrika.one week olsun bunun ismi de. Bunun fiyatlandırması 4.99 dolar. Alt kısımda aile paylaşımı var. İsterseniz aile paylaşımını ekleyip kullanıcılara bu alternatif seçeneği de sunabilirsiniz. Biz şu anda kullanmayacağız bunu. Alt kısımda yine bir display name ile description var. Display name'i ekliyorum. Description'a da 4.99 dolar for in-app purchase diyorum. Tabi bu description'lar burada değişebilir. Siz hangi ürünü satıyorsanız, hangi ürünü eklediyseniz ona göre bir description yazabilirsiniz buraya. Bunu da ekledim. Şimdi bir tane de non-renewable bir tane subscription modeli ekleyeceğim. Yani yenilenmeyen bir tane abonelik modeli ekleyeceğim. Bunun ismi monthly olsun, aylık olarak. Product ID de com.codefabrika.monthly olsun. Oluşturduk aylık olarak. Aylık olarak ücretlendirmemiz 19.99 dolar olsun. Yine bir display name ekleyelim. Display name'imiz monthly olsun. Description'ımız da 19.99 dolar. For in-app purchase olsun.
Description'ımızı da ekledik. Fiyatlandırmamızı doğru yaptık. Localization ayarlarımızı yaptık. Kullanıcıyı bilgilendirme alanını ekledik. Şimdi Payment VC içerisine geliyoruz. İlk olarak StoreKit'i import etmemiz gerekiyor. StoreKit'i ben import etmiştim. Bunu import ettikten sonra bir tane extension açıyoruz Payment VC içerisinden. Burada iki tane delege ekliyoruz. Birisi SK Payment Transactions Observer, birisi de SK Product Request delege. Bunları ekliyoruz. Bunları ekledikten sonra bize iki tane fonksiyon gönderiyor. Bu fonksiyonlar içerisinde ödeme işlemlerini yapacağız. Burada bir tane enum ekleyelim. Enum'ı StoreKit içerisindeki modellere ulaşmak için kullanalım. Enum'ın ismi Subscription Product olsun. Case'i one day olsun. Case'i one week olsun. Ve case'i monthly olsun. Bu string olarak ayarlayalım bunu. Ve case iterable olsun. One day'de product id'mizi com.codefabrica.oneday olarak ayarlamıştık. One week'te ise yine aynı şekil com.codefabrica.oneweek olarak ayarlamıştık. Son olarak monthly kısmı kaldı. Çok pardon. Bunu da monthly olarak ayarlıyoruz. Product ID'lerimizi enum'ımızın içerisine ekledik. Şimdi bunları şunu sileyim. Şimdi bunları ödeme işlemlerini alırken kullanacağız. Şimdi bir tane payment metot oluşturalım. Payment metodu ödeme işlemlerini almak için kullanacağız. Bu parametre olarak bize bir product alsın. Bu product'ımız subscription product olsun. Şimdi ödeme metodumuz için bir tane payment queue oluşturuyoruz. StoreKit payment queue. Bu can make payments yaptığında bir tane set oluşturalım. Bu set değeri bize string alsın. Bunun içerisine product.raw value'umuzu gönderelim. Sonrasında bir tane product request oluşturalım. Bu request'imizin içerisine setimizi gönderelim. Şimdi ne yaptık? Bir tane set oluşturduk. Bu seti request'imizin içerisine gönderdik. Bu request'imizin delegesini ekleyelim. Sonrasında bu request'imizi product request nokta start yapsın, başlatsın. Hemen payment metodumuza geliyoruz buradan. Bu one day olacak. Bu one week olacak. En alttaki de aylık olarak satın alma işlemi yapacak bize. Alt kısma geldiğimizde ise buradan delegeyi göndermiş oluyoruz request ile birlikte. Buraya geldiğimizde transaction'ımızı, burada gördüğünüz transaction'ımızı bize gelen for içerisine alıyoruz. Bunun içerisindeki transaction state alıyoruz. Bu bize işlemin hangi case'te olduğunu gösteriyor. Bunun için bu case'leri ekliyoruz. Failed de ekleyelim. Deferred ve son olarak restored olarak ekleyebiliriz. Bütün case'lerimizi ekledik. Bu case'ler içerisine alert içerisinde bir bilgilendirme yapacağız. Sadece case'lerdeki isimleri ekleyeceğim ben burada. Tabi burada siz ekstra olarak satın alma işlemlerini yaptıracağınız kullanıcıya bilgilendirmeler ekleyebilirsiniz. Show alert diyorum. Herhangi bir başlık olmasın. Buradaki case'i alalım.
Hangi case'e takıldığını görmek için buraya görelim. Case'lerimize bunu ekledik. Şurada purchase ve failed kısımlarında SK payment Q nokta transaction eklememiz gerekiyor. Finish transaction. Bunu default olarak eklememiz gerekiyor ama. Transaction ekliyoruz içerisine. Aynı şekilde satın alma işlemi tamamlandıysa da finish olarak ayarlıyoruz. Böylece satın alma işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Diğer error case'lerinde de kullanıcıya hatayı göstermiş oluyoruz. Burada bize bir uyarı veriyor. Default'u unuttun diye. Default'umuzu break olarak ayarlayabiliriz. Şu an herhangi bir şey yapmayacağız default içerisinde. İsmi alayım. Alta bir tane fonksiyon ekliyorum. Purchase product diye. Bunun içerisine bir parametre gönderiyorum. SK product diye. Sonrasında bir payment oluşturuyorum. Product olsun bunun ismi. Product'ımızı içeriden, yani delegeden gelen response içerisinden aldığımız product'ı buraya fonksiyon içerisine gönderiyorum. Bunu bir payment olarak ekliyorum. Sonrasında işte SK payment Q içerisine default'tan self'ini ekliyorum. Payment'ın. Sonrasında ise SK payment Q içerisine payment'ımızı gönderiyorum. Şu anda hazırlamış olduk. Ve bir daha bakalım yaptığımız işlemleri. İlk olarak butondan action'ları aldık. Kullanıcıya hangi ödeme yöntemiyle ise bunu fonksiyon içerisine gönderdik. Hangi satın alma işlemi ise, çok pardon. Sonrasında kontrol ettik. Can make payments fonksiyonuna bakarak kontrolümüzü yaptık. Sonrasında set oluşturduk. Bu seti request'in içerisinde delege olarak gönderdik. Burada bir enum case'imiz var. Product ID'lerimizi eklediğimiz bu ID'ler ile birlikte kullanıcıya hangi satın alma işlemi yapıyorsa onun satın almasını yaptırıyoruz. Alt kısımda ise genel error ve normal satın alma işlemlerimizin bulunduğu case var. Bunları bir alert içerisine ekledik. Sonrasında ise purchase ve failed geldiğinde finish transaction diyerek ödeme işlemini tamamladık. Son olarak da buradan product'ı alıp bunu ödeme olarak payment kuyruğumuzun içerisine default olarak ekledik. Bu alerti şu anlık buradan kaldırıyorum. Bunları print olarak ekleyeceğim. Ya da bunlar break olarak kalsın şu anlık. Çünkü ödeme yöntemini in-app purchase seçeceğimiz için alttan bir bottom sheet karşılayacak bizi ve bu alert arka planda kalacak. Şu anlık hatalı olduğu için kaldırıyorum bunu. Bunları breakleyebiliriz. Burada görmemiz gereken zaten ödeme işlemini almak. Burası tamam. Gördüğünüz gibi çok sade bir şekilde ödeme işlemini burada yaptırabiliyoruz. Bu restored ve deferred kısımlarını isterseniz siz daha sonra farklı şekilde doldurabilirsiniz bilgilendirmek için. Hemen yukarıdan edit şema kısmına geliyoruz çalıştırmadan önce. Run kısmından StoreKit Configuration'ı Payment Configuration'ı StoreKit olarak seçmemiz gerekiyor ki uygulama şimdi simülatörde çalışacağı için bize örnek bir satın alma işlemi yapacağız. Close diyorum buna. Bunu çalıştırdıktan sonra satın alma işlemlerini artık yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir günlük satın alma işlemini burada bir gün olarak yapabilirsiniz. Bunu purchase deyip satın alabilirsiniz. Sonrasında Xcode size successful, yani başarılı diye bir bildirim ekranı gönderiyor, alert gönderiyor. Biraz önceki alerti kaldırmamızın sebebi buydu aslında. Burada bir bug oluşacaktı. Onun önüne geçmek için tekrar kaldırdım o alerti. Gördüğünüz gibi Xcode bilgilendirmesini zaten kendisi yapıyor. Ama diğer farklı case'lerde bilgilendirme yapmadığı için orada sizin herhangi bir bildirim olabilir veya farklı bir akış olabilir. Oradan devam edebilirsiniz.
Bir haftalık satın alma işlemi de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 4.99 dolar olarak artta for testing purposes only yazıyor zaten. Sadece test amaçlı kullandığımızı söylüyor kendisi. Purchase diyoruz ve satın alma işlemini yapıyoruz. Aylık subscription modeli de burada. Subscribe deyip satın alma işlemini yapıyoruz. Bunu App Store Connect üzerinden bağlayarak kullanıcıdan ödeme alabiliyorsunuz. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.